Sırt çantamla Asya'yı geziyorum. Gün 28 Krabi, Tayland. Bugün Krabi'den ayrılıyorum ve toplamda 2 gün sürecek olan Malezya'nın Langkawi Adası'na doğru olan yolculuğuma başlıyorum. Gün boyu süren yolculuk, pembe evlerin gizemi, Tayland'ın Müslüman mahalleleri ve bu bölgedeki Budist tapınaklar bu bölümde sizlerle olacak. Ve bir de beklenmeyen birkaç aksilik. Telefonla birileri konuşuyor. Bir şey bana verdiler telefonu. Benim Langkawi'ye gitmem çok olay olmaya başladı. Kalacak yerim yok. Ne zaman varacağım dedim. Ama Langkawi'de kalacak yerim yok. Ben daha... Herkese günaydın. Ama bana pek gün ayamadı. Saat çok erken. Eşyalarımı toparlıyorum şu an. Bir servis gelecek beni alacak ve yolculuğumuz başlayacak. Tam Serena'dan biniyordum. Baktım böyle taksi, yani minibüs gibi. Benim taksimmiş, bir dakika dedim hemen. Çantalarımı aldım. İyi oldu, denk geldik. Masada. Burası işte. Şimdi her şeyi de aldım. Yiyecekleri aldım. Çıkış yapıyorum. Ay, gün de epey aydınlandı. Çok güzel değil mi? Hadi bakalım, yolumuz açık olsun. İyi hissediyorum bugün kendimi. İçeride de insanlar varmış, bekliyorlarmış. Şimdi çantamı buraya bagaja koyduk. Çok karanlık her şey var. Her şey yolunda. Böyle bir şey aldım. Hem girerken bazen lazım oluyor. Hem de klima olunca çok esiyor kapalı alanlar. J'espère parce que là, il n'y a pas la mer ici. Bir anda şurada durduk. Şurada. Evet, göstereceğim şimdi. Şurada durduk. Ben de düşündüm ki adam herhalde kendine karpuz falan alacak. Beni gösterdi. Aşağı in dedi. İndim ben de. Meğer burada ben şey yapacakmışım. Otobüs değiştirecekmişim. İşte beni karşıdan karşıya geçirdi. Bilet mi ne aldı? Para ve bilet aldı sanki. Şimdi buradaki arabayla gideceğim. Pek bagaj yeri de yoktu. Çanta asla sığmadı. Bir şeyler değiştirdim çantada ama sığacak gibi değildi. Onlar da koltuklardan birini indirdi, adam koydu en son. Şimdi ekstra para falan istemedi. Zaten aslında peşin vermiştim parayı. Bir gece bir otelde kalacağım, konaklama. Ondan sonrasında yine o yola çıkacak saat 9:30 gibi. Ve ondan sonra Langkawi'ye vereceğim. Şimdi de saat... Ay, bunlarda biletlerim, 3-4 tane var. Dur. Böyle. Daha... Yani bunu beklemiyordum, beklenmedik oldu. Bir de orada hep turistlerle gidiyorduk sakin sakin. Ama bakalım burada ne olacak. Şimdi bindim, henüz kimse yok. Ben buradayım.
Bunlar dışarıdalar. Sesleri geliyor mu? Bakalım. Şimdi ayrıldık buradan. Krabi'den çıktığımız yol daha da güneye, Tayland'ın Satun eyaletine doğru ilerliyor. Ve yolculuk sırasında fark ettiğim başlıca şeylerden biri tesettürlü insanların sayısının artmış olması oldu. Ve yaptığım kısa bir araştırma sonrasında Krabi'deki Müslüman nüfusun %35, Satun'daki Müslüman nüfusun ise neredeyse %80'lere yaklaştığını gördüm. Burası Malezya sınırına yakın bir bölge. Buralarda Malezya kökenli insanların sayısı da fazlaymış ve Müslüman nüfusun yoğunlukta olmasının nedenlerinden biri de buymuş aslında. Bilmeyenler içinse Malezya anayasadaki dini İslam olan bir ülke. Yolculuk sırasında dikkatimi çeken şeylerden biri ise birçok ev, araba ve nesnenin pembe renkli olması oldu ve bunu da bir araştırdım. Ve yolculuğumu sürdürdüğüm bu yerin Trang eyaleti olduğunu ve buranın da resmi kaynaklar tarafından da aşk şehri olarak pazarlandığını öğrendim. Bu pembe renk ise bu pazarlamanın bir parçasıymış. Özellikle bu bölgede gerçekleşen denizaltı düğün törenleri dünya çapında popülermiş. Şimdi telefonla birileri konuşuyor. Bir şey bana verdiler telefonu. Benim Langkawi'ye gitmem çok olay olmaya başladı. Diyor ki bana İşte bugün gidebilirsin Langkawi'ye. Dedim ki ya işte kalacak yerim yok. Ne zaman varacağım dedim. Langkawi'de kalacak yerim yok. Ben daha bir sonraki gün için rezervasyon yaptırdım. Bu akşam benim ödediğim şeyin içinde otel parası da var. O yüzden gitmek istemiyorum. Ben yarın gideyim dedim. Bugün gidecek kişi varmış çünkü. Yarın gidecek başka kişi yok mu? Benim için hiç anlamadım açıkçası. Ama en son okey dedi. Tomorrow, today falan. Ben de anlattım kendimi. Ne zaman varacağız dedim. Akşam mı varacağız dedi falan anlamadı. Dedim ben hani akşam varacaksa kalacak yerim yok. Otel rezervasyonu yaptırmadı. Burada kalmayı planlıyordum akşam. Onu da anlamadı. Bir sessizlik oldu. Neyse en son dedim ki ben yarın gitmek istiyorum bir kişi. Tamam dedi. Bakalım. Yani işleri zorlaştırdım onlar için diyorum ama yoksa benim için güzel olacaktı. Ama burada su birikintileri falan var. Ay. Bayağı hop hop gidiyoruz. Öyle yani son durum. Telefonlar, şeyler falan, teklifler, bir şeyler oldu. Ama naz yaptım. Naz yaptım dedim. Ben yarın gideceğim. Öyle. Gidiyoruz. Yereller var, biz varız. Gideyim ya otelime, dinlenirim biraz, belki edit yaparım. O da bana adam. But I went to like the island. I had actually but I'm like, yeah, I'm coming back to Phuket next week. But Phuket is Phuket is place when Benim yine gözlerim dolmuş. İşte yanımda 2 tane teyze oturuyordu, tamam mı? İşte gülüştük falan da zaten onlar binerken de aynı hiçbir kelime konuşmuyoruz ama en sonunda işte inerken de en son şu kenarda oturan bir koluma dokundu, böyle eliyle şey yaptı, selam verdi falan, indi. İndikten sonra da bakıyorum böyle el sallıyor, ben de el salladım ona falan böyle. Ne bilmiyorum, sanki bu çok koca yüreklilikmiş gibi geliyor bana. Yani sanki kocaman ruhları ve sevgileri varmış gibi. Çok yüce gönüllülermiş gibi. Bilmiyorum, çok sıcak, sadece çok güzel yani. Neyse, dur otele yaklaştık abi, ineceğiz birazdan. Toparlanam. Otele gidince ağlayarak günlüğüme yazarım.
biraz gergindim. Otelde durmadık çünkü direkt iskeleye geldik. Dedim acaba katakulliye getirip bunlar beni iskelede atmaya mı çalışacaklar? Yarın bir de uğraşmamak için. Ama inmedim. Sonra da şey dedim adamla, göz göze geldiğimizde dedim ben bugün otel, yarın Langkawi. Tamam dedi, gülümsedi. Hiç sorun çıkarmadı. İyi oldu. Ya aslında olması gereken bu ama neyse şimdi söylemeyeyim. Hadi söyleyeyim içinde kalmasın. Gerçekten o kadar dolandırıcılık, yalan, dolan. En azından ben konuşayım. Ben Türkiye'deki yaşamım boyunca şahit oldum. Ya da çok fazla habere maruz kaldım. Kötü niyetli davranışlar. O yüzden parasını verip satın aldığıma ulaşamamam, bir şekilde benim dolandırılmam çok da beklendik bir şey. Bir noktada hazır olduğum bir şey daha doğrusu. Ama sorun olmadı yani. İyi insanlar da varmış demek ki. Nasıl Türkiye'ye döneceğim diye düşünüyorum. Türkiye'ye dönüp ne yiyeceğim diye düşünüyorum. İstanbul'da yine Marmara'ya bineceğim. Sonra M1'e bineceğim, okula gideceğim diye düşünüyorum. Hallolur ya. Her şey şimdi onu dert etmeyeyim. Keyfim yerinde, oraya gidince zaten dert edelim yeterince. Hadi bakalım yolumuz açık olsun. Bütün kargoları da yol boyunca bıraktı bir yerlere. Beni de şimdi bıraktı kargo gibi. Satın tanıyım. Herhalde burası. Bakacağız şimdi. Anahtarımı aldım. Bunu da aldım. Şimdi çıkıyorum. Yarın taksi gelecekmiş, beni alacakmış, götürecekmiş Langkawi'ye herhalde. Yarın bilette de öyle yazıyordu. Şimdiye kadar sorunsuz geçtiği için içim daha rahat. Sayılara bak. Benimki 202 olması lazım. 222 var. 236 var. Neyse kalsın bu benim. Ah, sonunda kalan noodle'larımı yiyebilirim. 2 çay yaparım. Televizyon var. Güzel temiz gözüküyor, yatağım var. Manzaram. Evet, manzaram. Bir banyoya bakalım. Dur şu üstümdekileri çıkarayım artık. Basmadan kart takmam lazım, elektrik için. Neyse. Böyle bir de banyosu var. Şu üstündekilerin başındakileri çıkarayım. Uyumuşum. İyi geldi uyumak. Şimdi biraz dışarı çıkalım. Nasıl ama yeni tarzım? Satun eyaletinde kaldığım otelde burası. Ben buraya ayrı bir ödeme yapmadım. Want to Go Asia sitesi üzerinden Krabi'den Langkawi'ye bir bilet aldım. Bu biletin kapsamı ise benim Krabi'de belirttiğim otelden alınmam. Ardından yolculukla buraya gelmem, bu otelde konaklama, yarın sabah ise bu otelden alınıp iskeleye götürülmem ve Langkawi'ye olan vapur biletimi de kapsıyor. Bu arada sağ tarafta görmüş olduğunuz cami, buranın merkez camii. Bu bölgedeki nüfusun yaklaşık %80'inin Müslüman olduğundan size bahsetmiştim. Ama diğer eyaletlerin aksine Satun'da tarih boyunca merkezi hükümetle ve Budist komşularıyla çok barışçıl bir ilişki sürdürülmüş. Burada Tay ve Malay kültürleri iç içe geçmiş durumda. Burada halkın çoğu Tayca konuşsa da köken olan Malezya'nın Kedah eyaletiyle bağları hala çok güçlü. Ben camiyi ziyaret etmek istiyordum aslında ama kapıya gelince fark ettim ki üzerime gömleğimi almayı unutmuşum. O yüzden eğer vaktim olursa yarın sabah gelip ziyaret edeceğim. Burası Krabi'nin aksine kitle turizminden epey uzak, daha çok adalara gitmek isteyen insanların iskeleye gelmek için uğradığı bir yer. Onun dışında ise gerçek yerel hayatı gözlemlemek için en iyi konumlardan biri. Burası sadece dini yapısıyla değil, UNESCO korumasındaki devasa kireç taşı dağlarıyla da öne çıkan bir yer. Hazır çıkmışken yolun ilerisinde yer alan ve kıyafetimin sorun olmayacağını düşündüğüm Çin Halk Tapınağı'nı ziyaret edeceğim ve yiyecek bir şeyler bulacağım.
Aslında buradaki görkemli camiden çıkıp sadece birkaç sokak ötede başka bir muhteşem mimari olan Çin Tapınağı'nın yer alması tam da bahsettiğim üzere burada yaşayan insanların ne kadar barışçıl ve iç içe yaşayabildiklerini kanıtlar nitelikte. Bu tapınağın adı Sanchao Pochekein. Geçmişi epey eskiye dayalı olan bu tapınak, bölgedeki Çinli tüccarların ve yerleşik topluluğun 100 yıl aşkın süredir devam eden köklü tarihini temsil ediyor. Sanchapo ifadesi genellikle bir bölgenin veya topluluğun koruyucu ruhu için kullanılır. Bu tapınak yerel halk hem Budist hem de Çin kökenliler için koruyucu bir güç olarak kabul görür. Özellikle işlerinde başarı veya sağlık arayanlar buraya gelip tütsü yakarlar. Satun'daki Müslümanlar bu inanca katılmazlar ama bu tapınağın şehrin kültürel bir mirası ve zenginliği olduğu konusunda toplumsal bir uzlaşı vardır. Tapınakta gördüğünüz çok sayıda küçük heykelcik Çin mitolojisindeki ölümsüzler, tanrılar ve yerel kahramanlardır. Her birinin farklı bir uzmanlık alanı vardır. Peki neden bu kadar çoklar? Çin tapınağında heykelciklerin çoğu bir gökyüzü bürokrasisi olduğunu inanılmasından gelir. İnanışa göre tıpkı dünyadaki bir devlet dairesi gibi gökyüzünde de her konuyla ilgilenen ayrı bir memur, ruh, tanrı vardır. İnsanlar sağlık için birine, para kazanmak için ise diğerine dua ederler. Önceki videolarda Bangkok'taki birkaç evin kapısında da görüp şaşırdığım Yin Yang sembolünü burada da görünce bir araştırmak istedim. Ama önce belirtmeliyim ki burası bir Budist tapınağı değil, aslında bir Çin halk tapınağı. Peki bu ne demek oluyor? Bu tapınaklara gelen insanların inancını geleneksel Çin ruhçuluğu ile harmanlanmış Budizm olarak tanımlayabiliriz. Bu tapınağı düzenli olarak ziyaret eden 3 temel grup bulunmaktadır. Bunların ilki Çin kökenli Taylandlılar. Kendilerini Budist olarak tanımlasalar da günlük hayatlarında Taoizm, Konfüçyüsçülük ve atalar kültü karışımı bir Çin halk dinine inanırlar. İkinci grup Taylandlı Budistlerdir. Tayland Budizmi çok esnektir. Bir Taylandlı için hem Buda'ya dua etmek hem de bir Çin tapınağındaki koruyucu ruhtan piyango numarası veya iş şansı istemek aslında hiçbir çelişki yaratmamaktadır. Üçüncü grup ise esnaflar ve işletme sahipleridir. Satun ve Trang gibi bölgelerde ticaretin önemli bir kısmını Çin kökenli aileler elinde bulundurmaktadır. Görmüş olduğumuz Yin Yang sembolüne dönecek olursak eğer, kökeni antik Çin'e dayanan Taoizm felsefesi ve inancına aittir. Taoizm, doğanın işleyişini, evrendeki dengeyi ve yol, Tao anlamına gelen akışı savunur. Yin Yang, evrendeki her şeyin birbirine zıt ama birbirini tamamlayan iki güçten oluştuğunu söyler. Işık varsa gölge vardır. Biri olmadan diğeri var olamaz. Eğer videodan keyif aldıysanız beğen tuşuna basarak, arkadaşlarınızla paylaşarak, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Ve videoların devamı içinse abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Senin üzerinde yürüyorlar. İlk maymunlarımı görüyorum. Çok karanlık muhtemelen. Gelecek bölümde ise Tayland'dan ayrılıp Malezya'ya geçeceğiz ve bu süreçten bahsedeceğim. Hem belge işlemleri hem de gemi yolculuğu detaylarını vererek yeni ülkeyi keşfedeceğiz.